Hani öksürdüğümüzde, burnumuz aktığında hep şikayet ettiğimiz o şey var ya, mukus. Çoğumuz onu bir hastalık belirtisi, bir dert olarak görürüz, değil mi? Ama aslında o, vücudumuzun en inanılmaz ve en hayati savunma mekanizmalarından biri. Bu sunumda mukusun aslında ne kadar karmaşık ve önemli bir koruyucu olduğunu birlikte keşfedeceğiz. Peki, nedir bu mukus tam olarak ve neden bu kadar önemli? İşte bu soruların peşine düşeceğiz bugün. Gelin bu karmaşık sistemin ardındaki bilime adım adım hep birlikte bakalım. Onu oluşturan moleküllerden nasıl çalıştığına ve en önemlisi bu sistem bozulduğunda neler olduğuna kadar her şeyi mercek altına alacağız. İşte yol haritamız. Önce bu koruyucu kalkanın ne olduğuna, yani mukosilyer sisteme bakacağız. Sonra onu oluşturan iki temel yapı taşını, yani musinleri tanıyacağız. Ardından bu musinler nerede üretiliyor, nasıl temizleniyor ve en önemlisi bu harika sistem bozulunca neler oluyor, hepsini göreceğiz. Hadi başlayalım. İlk durağımız, adı biraz teknik gelebilir ama aslında çok basit bir mantığı var, mukosilyer klirans sistemi. Bu, bizim doğuştan gelen, bizi soluduğumuz havayla giren sayısız tehlikeye karşı sürekli koruyan birinci savunma hattımız. Şöyle hayal edin. Akciğerlerinizin içinde sürekli çalışan, kendi kendini temizleyen mikroskobik bir fabrika bandı var. Biz nefes aldıkça içeri giren toz, polen, virüsler, bakteriler ne varsa bu bandın yapışkan yüzeyine takılıp kalıyor. Sonra da bu band hiç durmadan bu istenmeyen misafirleri dışarı doğru taşıyor. Harika bir sistem değil mi? Peki bu fabrikanın bandını bu kadar yapışkan ne? İşte şimdi işin moleküler kısmına, yani mukusun özüne iniyoruz. Karşınızda musinler. Musin dediğimiz şey aslında devasa bir protein. Ama onu özel kılan üzerine yapışmış sayısız şeker molekülü. Hani glikozile edilmiş diyorlar ya, o bu demek. İşte bu şekerler sayesinde musin suyu mıknatıs gibi çekiyor ve o bildiğimiz jelemsi, yapışkan kıvamı oluşturuyor. Partikülleri yakalamasının sırrı da tam olarak bu jel yapısında. Şimdi hava yollarımızda iki ana kahramanımız var. MUC5B ve MUC5AC. MUC5B'yi akciğerlerin daimi temizlik görevlisi gibi düşünün. Her gün, her an oradadır, sessiz sedasız rutin temizliği yapar. MUC5AC ise o tam bir acil durum ekibi. Normalde ortalıkta pek görünmez. Ama bir virüs kaptığınızda, alerjiniz tuttuğunda aniden ortaya çıkan ve bizi bezdiren o yoğun mukus var ya, işte onun baş sorumlusu MUC5AC. İyi de bu dev moleküller nasıl bir araya geliyor? Süreç tam bir montaj hattı gibi işliyor. Önce makromonomer denen tekli parçalar üretiliyor. Sonra bu parçalar hücrenin bir bölümünde endoplazmik retikulumda ikişerli olarak birbirine bağlanıyor. Bunlara dimer diyoruz. Son aşamada ise bu ikili gruplar Golgi'de ucuca eklenerek devasa zincirler, yani multimerler oluşturuyor. Bu zincirlerin uzunluğu 50 mikrometreyi bulabiliyor. Mikroskobik bir dünya için bu gerçekten inanılmaz bir boyut. Mürsillerin ne olduğunu anladık. Peki bu montaj hattı nerede? İşte şimdi o fabrikaya, yani bu moleküllerin üretildiği yere gidiyoruz. Tabii bu üretim öyle rastgele her yerde olmuyor. Hava yolunun belirli bölgelerine yerleşmiş çok özel hücreler ve bezler var bu iş için. Her birinin görevi farklı, hepsi bir uyum içinde çalışıyor. Bakın bu tablo o iş bölümünü çok güzel özetliyor. Gördüğünüz gibi bizim o daimi temizlikçimiz MUC5B hem yüzeydeki kulüp hücreleri tarafından hem de daha derindeki bezler tarafından salgılanıyor. Böylece sürekli bir koruma sağlanıyor. Acil durum ekibimiz MUC5AC'yi üreten goblet hücreleri ise sadece bir tehdit olduğunda, yani stres durumunda devreye giriyor. Tam bir uzmanlaşma örneği. Harika! Üretim tamamlandı, mukus görev başında. Ama şimdi en kritik soru. Bu yapışkan tabaka yakaladığı onca şeyle birlikte nasıl dışarı atılacak? İşte burada sahneye mikroskobik yürüyen merdivenimiz çıkıyor. Mukosilyer yürüyen merdiven. Adı üstünde iki parçadan oluşuyor. Mukus ve siller. Siller, hücrelerin yüzeyinden çıkan, saç teline benzeyen milyarlarca minicik uzantı ve bu sillerin hepsi aynı anda tek bir yöne doğru ritmik bir şekilde hareket ediyor. Tıpkı bir stadyumda yapılan dalga gibi. İşte bu dalga hareketi üzerlerindeki mukus tabakasını yavaş yavaş ama kararlı bir şekilde boğaza, yani çıkışa doğru itiyor. Ama bu sillerin hareketi öyle basit bir sağa sola sallanma değil. Çok akıllıca tasarlanmış iki aşamalı bir döngü bu.
Etkili vuruş dediğimiz aşamada sil dimdik durup mukusu var gücüyle ileri itiyor. Sonra toparlanma vuruşunda ise bükülerek yüzeye yakın bir şekilde yavaşça geri dönüyor. Neden mi? Çünkü ileri ittiği mukusu geri çekmek istemiyor. İnanılmaz verimli bir sistem. Peki bu minicik sillerin ne kadar güçlü olduğunu hiç düşündünüz mü? Hep birlikte ürettikleri basıncın yaklaşık 15 kilopascal olduğu tahmin ediliyor. Bu, çevrelerindeki sıvı katmanlarının direncini yenecek, onları hareket ettirecek kadar güçlü bir kuvvet demek. Yani o mikroskobik motorların kolektif gücü gerçekten baş döndürücü. Buraya kadar her şey mükemmel işleyen bir makine gibiydi, değil mi? Ama peki ya bu makine bozulursa? İşte şimdi bu harika sistem çöktüğünde neler olduğuna, işin klinik tarafına bakacağız. Koah ya da kistik fibrozis gibi mukoobstrüktif hastalıklarda en temel sorun şu: mukus suyunu kaybediyor, yani dehidre oluyor ve aşırı yoğun, yapışkan bir hale geliyor. O kadar ki sillerin onu hareket ettirmesi artık imkansız ve o mikroskobik yürüyen merdiven gıcırdayarak duruyor. Yürüyen merdiven durunca felaketler zinciri başlıyor. Temizlenemeyen virüsler, bakteriler hava yolunda birikmeye başlıyor. O kalın mukus tabakalarının içine oksijen giremiyor, bu da oksijensiz ortamı seven tehlikeli bakteriler için adeta bir cennet yaratıyor. Bu durum sonu gelmeyen bir enfeksiyon ve iltihap döngüsünü tetikliyor ve zamanla hava yollarında kalıcı hasara, yani bronşektaziye yol açıyor. Hill ve ekibinin de vurguladığı gibi olay şu noktaya geliyor. Hastalığın merkezi, enfeksiyonun yuvası artık mukusun ta kendisi oluyor. Yani o koruyucu kalkan artık düşmanın saklandığı bir kaleye dönüşüyor. Ve bu da bizi çok temel bir soruyla baş başa bırakıyor. Eğer akciğerlerimizi koruması gereken sistem sorunun kendisine dönüştüyse, biyolojik bir yürüyen merdiveni nasıl tamir edersiniz? Bu sadece bir soru değil, aynı zamanda bu tür kronik hastalıklarla mücadele eden tıp dünyasının önündeki en büyük zorluklardan biri. Araştırmacılar bu duran merdiveni yeniden çalıştırmanın yollarını bulmak için hala gece gündüz çalışıyor.